Ortega'nın yükselişi, modern perakende tarihinin en dikkat çekici dönüşümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 120 milyar dolarlık net serveti, onu dünyanın en varlıklı kişilerinden biri haline getirirken, ardındaki iş felsefesi, farklı dönemlerin iki ayrı figürü arasında çarpıcı bir paralellik kuruyor. Bu paralellik, Henry Ford'un otomotivde yaptığıyla Ortega'nın moda sektöründe başardığı arasındaki bağda gizli. Ford'un yaklaşımı basitti. Fakat devrim niteliğindeydi. İsrafı ortadan kaldırmak, teknolojiyi verimlilik için kullanmak, hacmi artırmak için fiyatları düşürmek ve her adımı yeniden tasarlayarak süreci şirket içine almak, maliyetleri adım adım izlemek, dikey entegrasyon sağlamak ve hizmeti merkeze yerleştirmek. Ford'un zihninde bu zincirin her halkası pazarın alt ucuna inmek için bir araçtı. Çünkü yüksek hacmin maliyetleri düşüreceğine ve talebi büyüteceğine inanıyordu. Aradan 10 yıllar geçse de aynı yapı başka bir alanda yeniden ortaya çıktı. Bu kez otomobiller değil, giysiler değişimin merkezine yerleşti. Amancio Ortega'nın benimsediği sistem, moda dünyasında benzeri olmayan bir verimlilik modeli geliştirdi. Maliyetleri bir takıntı gibi izlemek, süreçleri kontrol altına almak, tasarımdan üretime ve dağıtıma kadar her aşamayı kendi bünyesinde toplamak. Bu yaklaşım, hızlı moda kavramını sıradan bir ticari stratejiden çıkarıp endüstriyel bir makineye dönüştürdü. Ford, üretimde yeni bir çağın kapısını açmıştı. Ortega ise aynı felsefeyi kumaşın, çizimin ve rafların dünyasında yeniden inşa etti. Her iki örnekte de ortak çizgi açıktı. Büyük ölçekli bir operasyonu yönetmenin yolu, maliyetleri yalnızca takip etmek değil, onları bir iş kültürüne dönüştürmekti. Bu düşünce tarzı, modern iş modellerinin çoğunda kendine yer buldu. Kuruluşların büyümesini belirleyen en önemli unsurlardan biri, harcamaların kontrol altına alınması ve süreçlerin verimli yönetilmesi oldu. Organizasyonların rekabet avantajını koruması için gerekli disiplin, şirketlerin iç yapısına işleyen bir prensip haline geldi. Bugünün dünyasında maliyet takibi yalnızca bir hesap çalışması olmaktan çıktı. Artık hızlı karar almayı, kaynakları doğru yönlendirmeyi ve rekabetin arttığı küresel pazarlarda sağlam bir yapı oluşturmayı ifade ediyor. Ford'un atölyelerinde başlayan, Ortega'nın tasarım stüdyolarında büyüyen bu ilke, iş dünyasının farklı dönemlerinde aynı gerçeği yeniden gösteriyor. Verimliliği yönetmek, yalnızca kârı değil, tüm sistemi ayakta tutan temel unsur oluyor. Amancio Ortega'nın hayatında dönüm noktası olan sahne, bir market tezgahının önünde başlıyor. Tek bir cümle, bir çocuğun dünyasını ikiye ayırıyor. "Üzgünüm hanımefendi, size daha fazla borç veremem. Paramparça oldum." Tezgahtaki adam belki sadece o günün hesabını düşünüyordu. Fakat o cümle, Ortega'nın çocukluğunu bir anda geride bırakmasına neden oldu. Henüz 12 yaşındaydı. Annesinin elini tutuyordu ve o anda evin ayakta kalabilmesi için çalışmaktan başka bir yol olmadığını gördü. Okulu bıraktı, kitaplarını kapattı ve bir gömlek mağazasında asistan olarak işe başladı. Bu kararın etkisini yıllar sonra şöyle anlatacaktı. "O hikayenin etkisi abartılamaz. O beyefendi, sözlerinin benim hayatımı nasıl değiştirdiğini asla bilemeyecek." Ortega'nın erken yaşta iş hayatına girişi, ileride kuracağı sistemin temelini attı. Bu noktada hikaye bir moda hikayesi olmaktan çok uzak. Aslında eski bir endüstrinin nasıl yeniden tasarlandığının hikayesi. Ortega tam da bu nedenle moda dünyasının Henry Ford'u olarak anılıyor. Çünkü yaklaşımı alıştığımız tasarım romantizminin değil, üretim sürecine uygulanan titiz teknolojinin ürünüydü. Inditex'in %60'ına sahip olması bu yapının büyüklüğünü açıklıyor. Zara grubun en görünür yüzü. Fakat Ortega'nın serveti yalnızca giysilerden değil, aynı zamanda tüm dünyada ticari gayrimenkullerden yükseldi. Bugün Facebook, Google, Apple, Amazon gibi pek çok teknoloji şirketi Ortega'nın sahip olduğu binalarda faaliyet gösteriyor. Böylece üretim hattından gayrimenkul pazarına kadar uzanan geniş bir düzen kurulmuş durumda. Bu düzenin arka planını anlatırken Luis Miguel adında ünlü bir matadorla yaptığı bir röportajdan söz ediyor. Matador o sırada oğlunun bahçede oynayışını izliyor ve tek bir cümle kuruyor. "Bu çocuk asla boğa güreşçisi olmayacak. Boğayla yüzleşmek için aç kalmak gerekir." Açlık tehdidini çocuk yaşta hisseden Ortega da benzer bir güdüyle hareket etti. Aile geçimini bir göreve dönüştürdü. Bu görev zamanla bir misyona evrildi. Ortega'nın iş hayatındaki titizliği erken yaşta başlayan zorunluluğun doğal sonucu olarak beliriyor. Üretimin her aşamasını izlemek, maliyetleri kontrol etmek,
Süreçleri şirkete taşımak, ne satılırsa satılsın, her adımı ölçmek. Bu yaklaşım yıllar sonra Inditex'in temel ritmine dönüştü. Bu hikayenin merkezinde bir çocuk yok artık. Hayatın zorunlu kıldığı bir misyon var ve o misyon, basit bir giysi mağazasının arka odasından küresel bir üretim makinesine uzanan uzun bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Ortega'nın düşünce dünyası, yıllar boyunca neredeyse hiç değişmeyen tek bir eksen etrafında dönüyordu. Misyon. Ortega kendini bir misyon adamı olarak tanımlıyor. Hepimiz bir şey için doğarız. Sözünü kitabın birçok bölümünde yineliyor. Çocukluk gününden beri içinde bir kuvvet taşıdığını, o kuvvetin onu çalışmaya, üretmeye ve sürekli daha fazlasını yapmaya ittiğini anlatıyor. Hayatta hedefler koymak ve tüm ruhunuzu onları gerçekleştirmeye adamak en önemli şeydir. 72 yaşındayken söylüyor. Bugün 88 yaşında ve aynı anlayışı sürdürdüğü biliniyor. Ortega'ya göre iyimserlik, tembelliğe dönüşebilecek bir tehlikedir. Bu nedenle risk almak, hareket etmek ve şirketin gelişimi için sürekli çaba göstermek zorunludur. Kendisi için belirlediği bu yaklaşım yalnızca bir öz değerlendirme değildir. Çevresindeki insanlar da onu aynı şekilde tanımlıyor. Bir misyonla yaşadığını, bu misyonun rastlantı olmadığını söylüyor. Bu dünyaya bir görevle geliriz. Bu düşünce onun hayat çizgisini belirleyen temel inançtır. Ortega'nın ilk işi bir gömlek dükkanında başlar. 12 ya da 13 yaşındadır. Bir ulaktır, mesaj taşır, dükkanı temizler ve yoğun saatlerde müşterilere yardım eder. Görevler küçük olabilir fakat Ortega'nın ilk günden itibaren sergilediği ciddiyet ve sorumluluk duygusu dikkat çekicidir. Bu özen yıllar sonra büyük bir şirketin başındayken de değişmemiştir. Bu erken dönem deneyimin bir başka önemli yönü, girişimcilik tarihinde sıkça karşılaşılan temel bir ilkeyi doğrulamasıdır. İyi yönetilen her fırsat, başka fırsatların kapısını açar. Önemsiz görünen işler bile doğru yapıldığında, ileride hiç tahmin edilmeyen yolları aydınlatır. Ortega'nın ilk adımları küçük olabilir. Fakat o adımların arkasındaki disiplin ve kararlılık, gelecekte kurulacak devasa yapının sessiz temel taşlarıdır. Ortega'nın gelişiminde ikinci büyük dönüm noktası, müşterinin hiçbir koşulda göz ardı edilemeyeceğini fark ettiği andır. Moda endüstrisine getirdiği temel eleştiri de bu doğrultudadır. Sektör müşteriyi dinlemiyor, ihtiyaçları görmüyor ve adeta kendi doğrularına göre üretim yapıyordu. Ortega ise bunun devasa bir fırsat sunduğunu anladı. Tam adanmışlıkla müşterinin gerçekten istediğini sunmak, başka şirketlerin yapmadığı bir avantaj yaratacaktı. Bu anlayış, Walmart kurucusu Sam Walton'ın ünlü sözleriyle neredeyse aynıdır. Tek patron vardır, müşteri. Ve parasını başka yere harcayarak şirketin herkesi işten çıkarabilir. Ortega, daha genç yaşlarında dükkanda öğrendiği bu dersin iş hayatının ana ilkesi olacağını bilmiyordu. Fakat hayatının tüm döneminde bu prensibi uyguladı. Moda sektöründe 14 yıllık çalışmanın ardından kendi yolunu açmaya karar verdi. Yaklaşık 27 yaşındaydı. Kuracağı şirketin ismini Goa koydu. Baş harflerinin ters çevrilmiş hali. Sermayesi küçüktü ancak daha değerli varlıklara sahipti. Yıllar içinde kurduğu tedarik ilişkileri, müşterilerle kurduğu bağ ve onu desteklemeye hazır ailesinin güveni. 1963 yılında 25 bin peseta banka kredisi aldı. Yakında eşi olacak kadınla, kardeşiyle ve yakın dostlarıyla birlikte küçük bir atölye kurdular. İlk ürünleri bornozdu ve beklenmedik derecede iyi sattı. Bu başarıyla birlikte başka giysiler üretmeye başladı. Ancak hala yalnızca diğer mağazalara satış yapıyordu. Kendi mağazası yoktu. Bu aşamada dikkat çeken şey, Ortega'nın güçlü girişimci sezgisidir. Her adımda mevcut fırsatı eksiksiz değerlendirmişti. 10 yıl içinde 27'den 37'ye gelirken şirketi 500 çalışana ulaşmış, tedarik ve dağıtımı tamamen kendi kontrolüne almış ve tasarımcı bir ekip kurmuştu. Fakat Ortega yine de tatmin olmadı. Çünkü gömlek dükkanında başlayan o gözlem tekrar karşısına çıkmıştı. Sektör hala müşteriyi görmüyordu. Bu nedenle 1975 yılında Goa'yı kurduktan tam 12 yıl sonra ilk Zara mağazasını açtı. 39 yaşındaydı. Bunu neden yaptığı kendi sözleriyle çok nettir. Kontrol istiyordu. Girişimcilerin ortak özelliği olan bu ihtiyaç onu doğal olarak dikey entegrasyona götürdü. Ancak Ortega buna dikey entegrasyon değil, rasyonel entegrasyon diyordu. Çünkü ona göre bu sadece tutarlı bir iş aklıydı. Erken yıllarıyla ilgili şu sözleri bunu açıkça gösterir. Üretime başladığımızda üçüncü şahıslara satıyorduk. Bunu hiç sevmedim. Ne kadar güzel olursa olsun bir elbise satamayız eğer müşteri o anda başka bir şey istiyorsa.
Müşterinin yanında olmam gerektiğine ikna oldum. Bunu yalnızca doğrudan onlara satış yaparak başarabilirdim. Ürün doğru olmalı. Anahtar budur. Ortega'nın en kritik içgörüsünün ilk nüvesi buradadır. Müşteriden başlayıp geriye doğru çalışmak, moda endüstrisinde devrim yaratacak tek yoldu. Bunu defalarca tekrarladı. Müşterinin istediğini üreteceğim. Ortega'yı moda dünyasının Henry Ford'u yapan benzerlik tam da budur. Her ikisi de kariyerlerini tek bir ana fikre dayandırmıştı. Bir boşluk gör. Süreçleri baştan kur ve o boşluğu doldur. Ortega'nın hayat boyu peşinden gittiği düşünceyi kendi sözleri açıklar. Çalışmaya başladığımdan beri beni takıntı haline getiren bir fikrim var. Neden pazardaki her şeyden farklı bir şey icat edemiyorum? Tekstil işinde bir boşluk gördüm ve o çağrıyı takip etmeye karar verdim. Moda ve uygun fiyatlı giyimi bir araya getirme fikri o dönemde imkansıza yakındı. Moda zaten vardı. Uygun fiyatlı giyim zaten vardı. Ama ikisini birleştiren bir düzen yoktu. Ortega tam olarak bunu icat edecekti. Tıpkı Henry Ford'un ortalama işçinin alabileceği bir araba hayal etmesi gibi. O da olmayan bir şeyi üretmek için şirketi ve süreçleri sıfırdan kurmak zorundaydı. 1975 yılında ilk Zara mağazasını açtığında henüz ortada bu sistemi sağlayacak hiçbir yapı yoktu. Bu nedenle önce müşteriden geriye doğru çalışması gerekiyordu. Ortega için müşteriyle kurduğu yakın ilişki bir tür rekabet istihbaratıydı. Rakiplerin yapmadığı bir şeyi yapıyordu. Sokağı birebir gözlemleyerek gerçek talebi anlamak. Sadece üretici olarak diğer mağazalara satış yaptığı dönemde mağaza alıcılarının talep ettiği ürünlerle sokakta gerçekten giyilenler arasında büyük fark gördü. Bu fark ona tek çözümün kendi mağazasını açmak olduğunu gösterdi. İlk mağazasını açmadan önce attığı en radikal adım ise şirketini bilgisayarlaştırma kararıydı. 1974 yılında daha Zara kurulmadan tüm sistemi dijital altyapıya taşımaya başladı. Bu, o dönem için olağanüstü bir vizyondu. Ortega'nın yaptığı, hızla değişen müşteri arzusuna anında tepki verecek bir lojistik ve dağıtım mekanizması icat etmekti. Bu noktada Ortega ile Sam Walton arasında açık bir paralellik vardır. Walton da 1979 yılında 62 yaşındayken benzer bir dönüşüm başlatmıştı. Walmart yöneticileri büyüme hızının artık elle yönetilemeyeceğini söylüyor, elektronik envanter sistemine geçilmesi gerektiğini anlatıyordu. Walton başta bilgisayarları yalnızca maliyet olarak görüp direnmişti. Ancak ikna olduğunda 1979 parasıyla 500 milyon dolar yatırım yaptı. Bu karar Walmart'ın en değerli varlıklarından biri haline geldi. Ortega da aynı yolu izledi. Moda gibi yüzyıllardır değişmeyen bir alışkanlığın merkezine modern veri akışını yerleştirdi. Böylece müşteri arzusunun her salınımına dünyada kimsenin ulaşamayacağı hızda karşılık verecek bir sistem kurmanın temellerini attı. 1974 yılında henüz Zara yokken, sadece birkaç mütevazı fabrika varken teknolojiyi merkeze alma fikri neredeyse akıl dışıydı. Sektörde hiçbir şirket bilgisayar kullanmayı düşünmüyor, moda tamamen sezona bağlı ilerliyordu. Tam da bu dönemde Ortega daha sonra Inditex'in CEO'su olacak Jose Maria Castellano'yu aradı. Castellano o yılları şöyle anlatıyor. 1974'te geldim. Zara yoktu. Kimse teknolojiyi umursamıyordu. Ortega iyi bir teknoloji ekibi istedi. Geleceği öngördü. IBM'de staj yapmıştım. Egon'da bilişim direktörüydüm. O zamanın en iyisi ama çok ilkel bir sistem kurduk. Ortega'nın sabrı burada belirginleşiyor. Castellano'nun tam zamanlı işe katılması 10 yıl sürdü. 10 yıl boyunca yarı zamanlı çalıştı. Ancak Ortega o süre boyunca ısrarla bekledi. Bu teknolojinin Inditex için temel olacağına dair sarsılmaz inancın göstergesiydi. Castellano, teknolojinin sağladığı rekabet gücünü şu ifadeyle özetliyor. Moda dünyası yılda 2 koleksiyon sunuyordu. Sabit, yavaş ve sokaktan kopuktu. Tasarımcı müşterinin ne istediğini bilmiyordu. Inditex yaklaşımı tamamen tersine çevirdi. Müşteriye yakın olduk. Veriyi sürekli takip ettik. Bu yaklaşım moda endüstrisinde eşi görülmemiş bir organizasyon modeline dönüştü. Bir analistin kitapta yaptığı tarif Inditex'in özünü net biçimde açıklar. Yenilikçi, öncü bir tekstil dağıtım şirketi. İş modeli pazara hızlı tepki vermek üzerine kurulu. Geleneksel şirketlerin bir yılda yaptığı işi Zara 15 günden az sürede yapıyor. Sürekli yeni ürün sunmak. Şirketin gizli gücü. Ortega'nın en sevilen fikirlerinden biri olan bu sistem 2 paragrafta mükemmel özetlenmiştir. Baştan beri Ortega'nın takıntısı, müşterinin istediğini hızlı üretmek, talebi karşılayacak kadar stok yapmak ve satın alma sıklığını artıracak fiyatlar sunmaktı. Ondaki mantık, geleneksel tekstil sürecinin tamamen hatalı olduğu inancına dayanıyordu. Koleksiyonlar 1 yıldan fazla önceden tasarlanıyor, 3 ayda üretiliyor,
Sezonda yalnızca bir iki kez mağazaya gönderiliyordu. Ortega bu zinciri mantıksız buldu. Bu sistem 3 büyük risk taşıyordu. Stok birikimi, başarısız koleksiyonlara büyük bahis, zincirdeki marjlar nedeniyle rekabetsiz fiyatlar. Ortega baştan beri müşteriye giden yolun çok uzun olduğunu gördü. Çözüm, tasarım ve üretimi tek zincirde birleştirmek. Ardından dağıtım ve satışla süreci tamamlama fikriydi. Bu entegre yapı sayesinde moda artık yılda 2 kez değişen bir sektör değil, her gün güncellenebilir bir organizma haline geldi. Ortega'nın kurduğu sistemde dönüm noktası şuydu: müşteriyi yalnızca ürün satın alan biri olmaktan çıkarıp ayrıcalıklı bir bilgi kaynağına dönüştürdü. Moda endüstrisinde kimsenin ciddiye almadığı bu fikir, Inditex'in tüm yapısını belirleyen kutsal an oldu. Ortega için müşterinin davranışını, arzularını ve anlık eğilimlerini öğrenmek, tasarımı, üretimi ve dağıtımı buna göre uyarlamak mutlak bir takıntıydı. Tam entegre bir yapıyla döngüyü kapatırsa marjları %70-80 oranında düşürebileceğine inanıyordu. Bu da son tüketici fiyatını doğrudan aşağı çekecekti. Yani amaç sade ve kesindi. Müşterinin tam o anda istediğine uygun yeniden tasarlanmış kıyafetleri çok kısa sürede raflara koymak. Sektörde bu yaklaşımı kimse anlamıyordu. Endüstri kimse yapmıyor diyerek onu durdurmaya çalıştı. Ama Ortega, Henry Ford'un ünlü yaklaşımını hatırlatan bir tutumla cevap verdi. İmkansızlıkları kabul etmiyorum. Kimse bu dünyada neyin mümkün, neyin imkansız olduğunu bilecek kadar her şeyi bilemez. Bu yeni model, yıllardır değişmediği varsayılan moda sektörünün tüm şemalarını kırdı. Olgun olduğu düşünülen endüstrilerde bile keşfedilmemiş fırsatlar olduğunu, kapalı zihinli yöneticilerin asıl engel olduğunu gösterdi. Bu modeli ayakta tutan 3 temel ustalık vardı. 1. Müşterinin ne istediğini tam olarak tespit etmek. 2. Kıyafeti olağanüstü hızla tasarlayıp üretmek. 3. Ürünü mağazalara neredeyse anında ulaştırmak. Müşterinin ne istediğini anlamak için Ortega radikal bir yöntem benimsedi. Genç, kültürle iç içe yaşayan çalışanları işe aldı. Bu insanlar New York kulüplerini, Paris'in alışveriş caddelerini, İspanya'daki popüler barları dolaşıyor, sokaktaki gerçek giyimi gözlemliyordu. 2 yıl sonra moda olacak şey değil, İnsanların o gün, o hafta, o an üzerinde taşıdığı giyim kodlarını takip ediyorlardı. Tüm dünyadaki Inditex çalışanları aynı mantıkla sokakları izliyordu. Yazarın merkezde yaptığı tur, bu sistemin nasıl çalıştığını somut biçimde gösteriyordu. Dev bir odada binlerce uluslararası dergi, çizim masaları, tasarımcılar ve trend avcıları vardı. Görevleri tek cümleyle tarif edilebilir: dünyanın nabzını tutmak ve onu hızla kıyafete dönüştürmek. Trendler belirlendikten sonra süreç hızlanıyor. Üretim ve lojistik bölümü gezildiğinde Inditex'in aslında moda değil, teknoloji tabanlı bir üretim, lojistik şirketi olduğu ortaya çıkıyor. Yazarın aktardığı sahne etkileyiciydi. Yüksek tavanlarda L şeklinde dönen raylar, kıyafetleri sürekli hareket ettiriyor. Giysiler etiketleme, ütüleme, torbalama istasyonlarından geçiyor. Ardından sofistike makineler ceketleri katlıyor, kutulara yerleştiriyor. Kutulara mağazanın adresi otomatik olarak basılıyor. Bu süreçte insan izi neredeyse yok. Her şey akış halinde, kesintisiz ve kusursuz çalışıyor. Görülen tablo şunu kanıtlıyor: Inditex, trendleri hızlı yakalayan, teknolojiyi üretime entegre eden, dağıtımı saniyelerle ölçen bir sistem kurarak sektörün kurallarını yeniden yazdı. Ve tüm bu yapı tek bir fikrin etrafında inşa edildi. Müşteri ne isterse o anda en hızlı şekilde üretip sunmak. Inditex'in en dikkat çekici tarafı tüm bu ileri teknoloji sisteminin Galicia kırsalında kurulmuş olmasıdır. Moda dünyasının merkezlerinden, Paris'ten, Londra'dan, New York'tan çok uzakta. Fakat bu aslında dünya çapındaki büyük girişimciler arasında tekrar eden bir örüntüdür. Şirketi gürültüden, modanın yön verdiği kalabalıktan ve sektörün ortak düşüncesinden uzak bir yerde kurmak. Bu izolasyon hem daha berrak bir odak sağlar, hem de radikal fikirlerin sessizce büyümesine izin verir. Galicia'daki tesis, Inditex'in gerçek kalbidir. Kırsalın ortasında duran dev kompleks, 200 kilometrelik yeraltı tünelleriyle Arteixo'daki tam otomatik lojistik merkezine bağlanır. Oradan kamyonlar Avrupa'ya, uçaklarsa dünyanın geri kalanına sevkiyat yapar. Gerçek zamanlı bilgi akışı, üretim hattını, tasarımı, stok takibini ve dağıtımı tek bir ritimde birleştirir. Başarıyı açıklayan formül şaşırtıcı derecede nettir. Dünya çapındaki tüm mağazalardan her gün bilgi alıyoruz. Bu söz, Ortega'nın en erken dönemde teknolojiyi merkeze koymasının doğal sonucudur. Inditex'te
Lojistik, dikey entegrasyon zincirinin yalnızca bir halkası değildir. İşin omurgasıdır. Küresel envanter kontrolü doğru tasarım yapmak kadar önemlidir. Bu yüzden Inditex, kimsenin cesaret edemediği kadar büyük teknoloji merkezleri inşa etti. Endüstride kimse böyle yapmıyor uyarısı, Ortega için hiçbir anlam ifade etmedi. Çoğu moda şirketi üretim için Vietnam, Çin veya Bangladeş'e bağımlıdır. Zara'nın üretimi ise tamamen buna dayanmaz. Üretimin yarısından fazlası yakınlık üretimi modelindedir. İspanya, Portekiz, Türkiye ve Fas gibi merkezlere yakın ülkelerde üretim yapılır. Sebebi basittir. Üretim ne kadar yakınsa dağıtım o kadar hızlı olur. Dağıtım ne kadar hızlı olursa envanter o kadar hızlı döner. Envanter ne kadar hızlı dönerse şirket o kadar fazla kazanır. Ortega'nın yarım yüzyıl önce kurduğu basit ilke bugün hala geçerlidir. Yakın olmalıyım. Sadece satmayacağım. Her şeyi kontrol edeceğim. Her şeyi kontrol eden hızdır. Hızı kontrol edense geleceği kontrol eder. Inditex zamanla 99'dan fazla şirketi barındıran dev bir yapıya dönüştü. Tekstil, giyim, lojistik, pazarlama, inşaat, gayrimenkul, finans ve enerji üretimi hepsi aynı mantığın etrafında birleşir. Müşteriye en hızlı, en doğru, en güncel ürünü ulaştırmak ve bunu sektörün görmezden geldiği bir hızla yapmak. Geleneksel satıcı sezon başında yüksek marj koyar ve sezon sonunda indirimle stok eritmeye çalışır. Müşteri ise bekler çünkü ucuzlayacağını bilir. Ortega'nın sistemi tamamen farklıdır. Şirket ürünleri haftalık yeniler ve Avrupa'da mağazalar en fazla 2 haftada bir tamamen tazelenir. Mağazaya giren alıcı her zaman yeni bir şey bulur ama 7 gün önce denediği ürünü bulamayabilir. Bu durum güçlü bir kıtlık duygusu ve kaçırılma endişesi yaratır. Beğendiysen hemen almalısın, yoksa bir daha olmayabilir. Ortega'nın şirket kurma ve yönetme yaklaşımı da aynı derecede benzersizdir. Gayrimenkulü pazarlama aracı olarak görür. Gelirin %1'inden azını klasik reklama harcar ve bütçeyi dünyanın en iyi perakende konumlarına yönlendirir. Çünkü bir Zara mağazasının kalabalık bir caddede durması sürekli canlı bir ürün demosudur. En iyi reklamcıların söylediği gibi, gerçek bir demo her zaman reklamlardan daha etkilidir. Bu nedenle Inditex görünüşte reklam harcamıyormuş gibi görünse de aslında devasa bir reklam yatırımı yapar. Fakat bunu mağaza konumu üzerinden yapar. Zara büyüdükçe model değişir. Mağazaları satın almak yerine kiralamaya başlarlar. Sebebi basittir. Ortega en iyisini ister ve geliştiriciler en büyük kiracılarından biri olduğu için her zaman en iyi konumu önceden ona teklif eder. Ortega resmi eğitim almamıştır. Kendi sözleriyle, "Üniversiteye gitmeye vaktim yoktu. Günde 24 saat çalışıyordum. Lise bile bitirmedim." Bu eksikliği nasıl telafi ettiğini şöyle açıklar. Çevresindeki herkesi dinleyerek ve işi kendi üniversitesi haline getirerek erişemediği üniversitelerde ders olarak okutulan bir iş modeli yaratması ironik bir gerçektir. Hayatı boyunca mahremiyetini korumuştur. Halka açılmadan önce hiçbir gazeteci fotoğrafını çekmemiştir. Onu sadece ailesi, arkadaşları ve çalışanları tanıyordu. Yazarın kitabı yazma teklifi yıllarca reddedildi. Bu yönüyle IKEA'nın kurucusuna benzer. O da kitap tekliflerini reddederdi. Sonunda razı olduğunda 2 şartı vardı. Birincisi, sadece iyi şeyleri yazma. Hepimizin hem iyi hem kötü yanları var. İkincisi, şirketi ben kurmadım deme. 880 binden fazla kişi benimle birlikte inşa etti. Inditex binlerce kişinin hayat verdiği bir hikayedir. Ortega kendisini şöyle tanımlar: "Ben hiç kimseyim. Kendimi hayatta yapmak istediklerini yapan ve yapmaya devam eden şanslı bir işçi olarak görüyorum." Bu cümle kurduğu devasa yapının ardındaki sade zihni net biçimde açıklar. IPO'dan önce ilk kez fotoğraflandı. Mahremiyetinin nedeni basitti. Sokakta sadece ailem, arkadaşlarım ve çalışanlarım beni tanısın. Sessiz yaşamak, kalabalıktan biri olmak, kahve içmek, karımla yürümek ve bunu kimsenin fark etmemesi derdi. Notlar içindeki en etkileyici bölüm, zamanını nasıl yönettiği ve şirketin nasıl düşündüğüydü. Kendi sözleriyle, "Günlerimi fabrikada dolaşarak geçiririm. Her şeyin nasıl gittiğini görmek için. Depoda değilsem tasarımdayım. Tüm sürece ilgi duyuyorum." Bu yaklaşım onun yönetim biçiminin temelini oluşturuyordu. Hitap biçiminde bile hiyerarşi istemezdi. Kendisine Bay Ortega denmesini reddeder. Sadece Ortega isterdi. Tıpkı Rockefeller gibi sesini hiç yükseltmezdi. "Sesimi yükseltmem. Başkalarının acı çekmesini sevmem," diyordu. Çocukluğunda yaşadığı fakirlik ve küçümsenme duygusu, insanlara saygının onun için neden bu kadar kritik olduğunu açıklıyordu.
13 yaşında çalışmaya başladı ve 88 yaşında hala çalışıyordu. 10 yılların ardından hala aynı ritimde. Yeni yılı nasıl kutladığını soran yazara cevabı, işe gittim. Doğum günü için. Neden bugün gelmeyeyim? Yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Her zamanki gibi çalışmak. Yönetim anlayışı dolaşmaya dayanıyordu. Ofisim yok, hiç olmadı. İşim kağıtlarda değil, fabrikada derdi. Fabrikada dolaşırken her işçinin adını bilmesi, herkesle konuşması ve iyi söz söylemesi şirket kültürünün omurgasını belirliyordu. Eleştiriye duyduğu ihtiyaç onu diğer liderlerden ayıran bir başka özellikti. Yazar şirkette beğendiklerini anlatmaya başlayınca hemen kesmiş. Bir iyilik isteyeceğim. Zara hakkında beğenmediklerini anlat. Fikrini çok değerli buluyorum. Eleştirmeni ol. Çünkü bilirdi ki övgü körleştirir, eleştiri geliştirir. Bu yaklaşım Nick Saban'ın sözünü hatırlatır. Ortalama oyuncular yalnız bırakılmayı ister. İyiler koçluk ister. Harikalar gerçeği duymak ister. Ortega için mağaza, zincirin kalbiydi. En önemli alıntılarından biri. Biz bir mağaza zinciriyle bağlı bir şirketiz. Mağazanın satışa odaklanması için yaşıyoruz. Gerisi onun hizmetindedir. Yeni insan kaynakları direktörüne verdiği tek tavsiye ise sade ve belirleyiciydi. İnsanları sevin. Inditex için kullandığı tanım şirketin ruhunu özetler. Dünyanın en güzel şirketini istedim. Ruhlu bir şirket. İlk Zara mağazasını New York'ta açtıktan yaklaşık 15 yıl sonra kapının önünde bekleyen kalabalığı gördü. İçeri girdiğinde banyoya kapanıp ağladı. Gözleri dolmuş halde ailesini düşündü. Başladığı yeri düşündü. Bu noktaya gelişinin ağırlığını hissetti. Bir yıl sonra Paris'te benzer sahne yaşandı. Yeniden uzun kuyruklar, yeniden yoğun bir kalabalık. Bu kez kapıda çocuk gibi ağladı ve içeri giremedi. Mutluluktan kontrolünü kaybettiğini söyledi. Çalışanlarına her zaman kusurlarını sormalarını isterdi. Onu tanıyanlara göre kusurları açıktı. Aşırı hırs, şirketi her şartta en üste taşıma isteği, inatçılık ve ekipler arasında rekabet yaratma eğilimi. Ancak bunların tamamı Ortega'nın sürekli iyileşme arzusuyla bağlantılıydı. Başarılı olmak için organizasyonu her gün tersine çevirmeliyiz derdi. Özel terimlere, lüks tanımlarına ve gösterişli ifadelere karşı mesafeliydi. Markalar satın almayı defalarca teklif ettiler ama reddetti. Odak noktası hep aynıydı. Tüm dünyaya iyi giyinme fırsatı sunmak. İnatçılığı ise tanınmış bir özelliğiydi. Bir Zara mağazasının açılacağı ülkeye ilişkin fikir ayrılığı çıktığında çoğu zaman kendi çizgisine sadık kalırdı. En pahalı bina bile olsa doğru yer orasıysa alınmalı. Düşüncesi ona ait. Yarı yolda durmaz. Mükemmelliğin getirdiği iç tatmini her şeyin önüne koyardı. James J. Hill, Ingvar Kamprad ve Ortega arasında ortak bir çizgi vardı. Hepsi kategorilerindeki en iyi işi kurmak istiyordu. Para kazanmak önemliydi ama asıl amaç kusursuz bir yapı yaratmaktı. Ortega da aynı şekilde asla rahatlamama ilkesini benimsedi. Rahatlık en kötüsüdür. İlk adımlarda da dünya genelindeki mağazalarda da hiç rahatlamadık diyordu. Yakın çalışanlarının gözlemi ise şuydu. Kişisel cazibesi vardı. Gizli ajandası yoktu. Sertti ama doğrucuydu. Kendisinden daha fazla bilenlerden öneri alırdı. Herkesi dinlerdi ve söylenen her şeyi sünger gibi içine çekerdi. Jose ve Ortega, Sephora'yı LVMH'ye almadan önce satın alma aşamasına gelmişlerdi. İnatçı olsa da ikna edilebilir bir tarafı vardı. Jose'nin tanımıyla bu akıllı esneklikti. Zara'ya odaklanmak gerektiğine ikna edilince geri adım at. En belirgin yeteneği karmaşık fikirleri basit ifadelere dönüştürme gücüydü. Bunu hayatı boyunca kullandı. Halka açılmayı sevmedi. Çünkü dış görüşe bağımlı olmaktan hoşlanmıyordu. Ancak disiplin getireceğine ikna olunca kabul etti. IPO sürecinde ilginç bir fikir ortaya attı. Halka açılmadan önce iş okullarında Inditex üzerine vaka çalışmaları yapılmasını istedi. Böylece yatırımcılar markayı tanıyacaktı. Harvard'da hazırlanan Inditex vakası 2 milyondan fazla kişi tarafından okundu. Günlük yaşamında ise değişmeyen bir rutin vardı. Kafeteryada yemek yemek, merkezde dolaşmak, insanlara yardım etmek ve sahada olmak. Koltuk üzerinden yönetimi sevmezdi. Çoğul konuşulmasını isterdi. İşimiz ben yaptım diye anlatılmaz. Sözü sıkça tekrarladığı bir prensipti. Övgüyü sevmezdi. Güzel koleksiyon, herkes memnun dendiğinde hemen keserdi. Şimdi bana neyin yanlış olduğunu söyleyin derdi. Gelecek girişimcilere tavsiyesi her zaman aynıydı. Yaptığın şeyi sevmek çok önemli. Tutku olmadan olmaz. Neredeyse para vermeye razı olacağın bir şey olmalı. Para ihtiyacı biteli 10 yıllar olmuştu. Ama o hala tatil günlerinde ve doğum günlerinde çalışıyordu. Çünkü yaptığı işi gerçekten seviyordu. Bir başka tavsiyesi de şuydu. Farklı ve yaratıcı bir şey yap. İnandığın şeye adanmak tatmindir. Dışarıdan bakıldığında Zara kopya gibi görünse de
Sistemin kopyalanamaz olması, yaratıcılık ve farklılık esasına dayanıyordu. Amancio Ortega'nın hikayesi, görkemli sözlerle değil, sessiz ısrarla ilerleyen bir yolculuğun örneğidir. Geri adım atmayan bir çalışma alışkanlığı, müşteriyi merkez alan bir anlayış ve hız üzerine kurulu bir sistem zaman içinde kendi düzenini oluşturmuştur. Bir mağaza tezgahının ardında başlayan gözlem, kıyafetlerin nasıl üretileceğinden daha geniş bir soruyu ortaya çıkarmıştır. İnsanların ne istediğini duymak, bunu hızla karşılayacak bir yapı kurmak ve bu yapıyı sürekli yeniden düşünmek. 10 yıllar boyunca değişmeyen tek şey aynı ritmin sürmesidir. Sahada dolaşmak, süreçleri görmek, kusurları not almak ve ertesi güne daha iyisini arayarak başlamak. Bir şirketin dev bir organizmaya dönüşmesi bu ritmin sürekli tekrarıyla mümkün olmuştur. Bugün Inditex dünyanın birçok noktasına yayılmış olsa da temel fikir hiç değişmemiştir. Müşteriyi dinlemek, üretimi kontrol etmek, hızı merkeze koymak ve her gün yeniden başlamak. Bu yaklaşım zamanın nasıl değiştiğinden bağımsız biçimde ayakta kalmayı sağlamıştır. Sonunda geriye tek bir gerçek kalır. Bir iş kendi içinde taşıdığı fikri ne kadar sadelikle ve ne kadar kararlılıkla uyguluyorsa yolculuğu da o kadar uzun olur. Amancio Ortega'nın bıraktığı iz tam olarak budur. Sessiz, hızlı ve sürekli ilerleyen bir iz